Akışa girmek ve akışta kalmak. Hayatın çoğu akıyor. Irmaklar akıyor. Hava akıyor. Hayatımızın içinde ve dışında ilişkiler ve arkadaşlıklar akıyor. Yıllar akıyor. Mekanda ilerleriz. Başka bir şehirde yaşayan bir arkadaşımızı ziyarete gideriz. Biz mekana doğru yürürüz. Ama zaman içimizden akar. Mevsimlerin akışına nasıl gireriz? Ama özellikle de günlük hayatımızın çok önemli bir parçası olan evrenin ve gökyüzünün akışına, yani evrensel akışa nasıl gireriz? Şamanlar, akışta olmayı, onun basitçe ne olduğunu anlamanın derin bir rahatlama biçimini uygulayarak dener. Şimdi mevcut gidişatla tartıştığımda her defasında %100 mağlup olurum. Bu, değişmesi gereken şeyleri gidip değiştiremeyeceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü gerçek, olduğu haliyle bile mükemmel olmasına rağmen daha fazla gelişme gösterebilirdi. Başımızı rüzgara karşı koymadan ve ırmakla kavga etmeden, akıntıya karşı yüzmeden akışa nasıl gireriz? Hayatın dövüş sanatçısı olarak nasıl akışkan olabiliriz? Binlerce yıldır dünyadaki şamanlar, özellikle benim çalışmalarımda çalıştığım Amerika'daki Antlardaki ve Amazonlardaki şamanların meditasyon uygulamaları vardır. Oturarak yapılmayan, koşarak yapılmayan, onun yerine her bir nefesle yapılan uygulamadır ve uygulama nefes aldıkça tekrarladığınız mantradan oluşur. Ve sizden bu mantrada bana eşlik etmenizi istiyorum. Çünkü bu bizi akışa götürecek. Akacağımız tek şey nefesimiz olacak. Nefes al, nefes ver. Bu mantra bir Hindu mantrası ya da Budist mantrası değil. Bu çok arkadaşça bir mantra. Şu şekilde devam ediyor. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Ancak uygulamanın anahtarı nefesinizin zirvesinde durmaktır. Çünkü o nefesin zirvesindedir ve nefes almaktan nefes vermeye geçerken de nefesiniz en dip noktadadır. İşte tam o anda normal zamanın ve normal gerçekliğin dışına çıkıyoruz. Zaman durur ve artık bize doğru akmaz. Normal zamandan çıkarız ve sonsuzluğa doğru adım atarız. Hadi şimdi bunu hep beraber uygulayalım. Ve gözleriniz açıkken derin bir nefes alın. Ve nefesinizin zirvesinde bekleyin. Sadece bir örnek içi tutun. Zorlamayın. Sadece nefes almaktan nefes vermeye nasıl geçtiğini hissedin. Ve nefesinizin en dibindeyken, nefesinizin zirvesine çıktığınız zaman, ritmin ve akışın nefes vermekten akciğerleri doldurmaya kadar nasıl değiştiğinin farkına varın. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Nefesinizin dip noktasının farkına varın. Orada dip noktasına gelir ve durgunluk ortaya çıkar ve tekrar nefesinizin nasıl nefes almaya geçtiğini fark edin ve şunu tekrarlayın. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Tüm olduğum şey sadece nefesim. O derin, sevindirici ve tatmin edici nefesi alırken o anda ben kimdim? Ve nefesi dağlara, ırmaklara, ağaçlara ve ormanlara dönen şimdiki ben kimim? Ben bunların hepsiyle birim, artık onlardan ayrı değilim. Tüm olduğum şey sadece nefesim.
Eğer bunu her gün 1 dakikalığına yapabilirseniz, hayatınızın akışına geri adım atmanıza yardımcı olacaktır. Böylece o gün için sizin kaderinizde yazılan şeyle savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Çocuğunuzla, trafikle, patronunuzla, sevgilinizle ya da kendinizle savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü siz artık akışa geri döndünüz. Ve akış dans etmek, dansla kalmak anlamına gelir. Yanlış olan şeyleri tolere ettiğiniz anlamına gelmez. Hayır, ayağa kalkın ve doğruyu söyleyin. Ama bunu nazikçe yapın. Bunu nefesinizin içinde akıştayken yapın. Şimdi komplo kelimesinin Latince'de beraber nefes almak anlamına gelen ile nefes almak kelimesinden gelmesi büyüleyicidir. Bu yüzden insanlar her zaman beraber nefes alan insanlar komplosundan korkmuşlardır. Ve biriyle empati kurmak istediğinizde nefesinizin onun nefesiyle ritme girmeye başladığını fark edersiniz. Tüm olduğum şey sadece nefesim ve nefesinizin en üst zirvesindeyken normal zamandan çıktığınızı hatırlayın. Zamansızlığa, zamandan önce ve zamandan sonra sonsuzluğa adım atıyorsunuz. Şimdi, akışta olmaya izin vermemizi sağlayan bir uygulama var ve bu uygulama oluruna bırakmak uygulamasıdır. Sadece bırakın olsun, bırakın olsun. Bunu değiştirmeye ihtiyacınız olmayacak anlamına gelmiyor. Yanlış bir şeyler olduğunu ve bu yüzden değiştirmek zorunda olduğunuzu düşünmenize gerek kalmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü bir durumda bazı şeylerin yanlış olduğunu hissettiğiniz zaman, kendinizin iyileşmemiş tarafını bir siyasi düşünceye, bir grup insana ya da dinamiğe yansıtıyorsunuz. İçinizde yaşayan bir şeyi yansıtıyorsunuz ve onu başkasında fark ediyorsunuz. Ve onu başkasında fark ettiğiniz zaman da o insanı değiştirme ya da onu düzeltme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu olduğu zaman dikkatli olun. Sadece ona tanıklık edin. Bırakın olsun ve sonra içine girin ve onu güzelleştirin, onu güzelleştirin. Ama kimseyi yanlış yapmayın. Çünkü birini yanlış yapmak istediğiniz zaman kendinizi iyileştirmiyorsunuz. İçinizde yaşayan dinamiği, içinizde yaşayan savaşı, çelişkiyi, içinizde yaşayan şiddeti onarmak yerine kişiyi onarıyorsunuz. Rahibe Teresa'ya Hindistan'a niçin gittiği sorulduğunda, çünkü içimdeki zalimi keşfetmiştim diye cevapladı. Kendi kendini iyileştirmek için gitmişti. Böylece olayların oldukları gibi olmasına izin vermeyi uygulayın ve sonra güzelliğini getirmek için içine girin ve onu iyileştirin. Ama bir şeyi yanlış olduğu için değiştirmek zorunda kaldığınızda dikkatli olun. İşte o noktada olmasına izin vermiyorsunuz. İşte o noktada iyileşmemiş bir kısmını başka birinde gözlemliyorsunuz. Bu genelde ortağınız, eşiniz, çocuğunuz ya da iş yerinde yakın olduğunuz biridir. Çünkü kendimizin o kısımlarını bize geri yansıtan ve akışa geri dönmemiz gerektiğini hatırlatan mükemmel aynalardır. Şimdi akış hakkında konuşmak, akışı yaşamaktan ve uygulamaktan daha kolaydır. O herhangi bir şey gibidir. Aşk hakkında konuşmak, 60 yıldır ya da 20 yıldır ya da 5 yıldır ya da son 1 yıldır aynı kişiyle uyanmak kolaydır. Ve kendinizin buna şaşırmasına izin verin. Kendi kendinize şöyle söylenin. "Oh, bu beraber uyandığım kişi kim? Harika, bu sabah keşfedilecek biri var." Ama hayatın bize doğru akmasına izin vermediğimizde, takılıp kaldığımızda ya da sıkışıp kaldığımızda sabah uyanırız ve şöyle söyleniriz. "Yanımda yatan bu kişi kim? Eyvah! Bu sabahına uyandığım hayat kimin?" Akmadığımız için akışkan değiliz. Şimdi şeylerin akışı durduğunda hasta oluyoruz. Vücut akışkandır. Vücuttaki akışkanlıklar akmayı bıraktığı zaman
hayat durur. Vücut akmayı bıraktığı zaman detoksifiye etmeyi bırakıyoruz. Eğer yiyecekleri yemeye devam edersek ama onları vücuttan dışarı atmazsak ölürüz. Bize verilen nimetleri, zenginliği, güzelliği, bolluğu dönüştürmezsek, bize doğru akmasına izin vermeyip tam tersine onu tutmaya çalışırsak fakirleşiriz, yoksullaşırız. Bir defasında eski yerli Amerikan şamanı olan hocamla beraber Ant Dağları'nın tepesinde olduğumu hatırlıyorum. Ve taş bir kulübede, çok basit bir taş kulübede yaşıyordu ve ona bir gün sordum. Hiçbir şeyiniz yok. Bu yoklukta nasıl yaşıyorsunuz? Kesinlikle hiçbir şeyiniz yok. Bana döndü ve karla kaplı Ant Dağları'nı gösterdi ve sanki bana hangimiz fakiriz? Küçük bir banka hesabın var ve fakir olmadığını düşünüyorsun. Diyor gibiydi. Tabii ki dağları, ırmakları, karı ve gökyüzü vardı. Zenginliğimizin ölçüsü, hayat boyunca nasıl aktığımızın ölçüsüdür. Sahip olduğumuz şeyi ne kadar çok tutarsak ya da ihtiyacımız olandan ne kadar daha fazlasına sahip olursak, o kadar çok hasta oluruz. Ruhumuz, kalbimiz ve bedenimiz hasta olur. Bırakın olsun. Sadece bırakın olsun. Bırakın olsun, ona tanıklık edin. Şimdi bunu uygulayacağınız kişi, çocuğunuz ya da patronunuz ya da sevgiliniz değil. O kişi kendinizsiniz. O sabah, bir sabah uyandınız ve kendinizi eleştirmeyin. Aynada, bugün gördüğüm bu yeni kırışıklık da ne? Diye söylenmeyin. Hayır, bırakın olsun. Çokluk içinde olmanıza izin verin ve nefesinize geri dönün. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Böylece hayatınızın sonunda, son nefesinizi aldığınızda hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Vücudunuzu kaybetmeyeceksiniz, hayatınızı kaybetmeyeceksiniz, kimliğinizi kaybetmeyeceksiniz. Ama nefesinize, tüm insanlığa, dağlara, Amazon'a, ormanlara, ırmaklara, ilham veren bir nefese geri döneceksiniz. Ve sizin nefesiniz ve Tanrı'nın nefesi yine bir nefes olacak. Bu yüzden akışın uygulanması gereklidir. Ve bu, günün ortasındayken ya da sabah kalktığınızda yaptığınız bir şey değildir. Nefes uygulaması, evet, onu 1 dakikalığına yapın, sabah ilk işiniz olsun. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Onu gün içinde birkaç defa yapmayı seviyorum. Politika hakkında sevmediğim bir şeyi okuduğum zaman ya da beni üzen haberler duyduğum zaman, tüm olduğum şey sadece nefesim. Kendimle ilgili ne zaman kötü haber alırsam, tüm olduğum şey sadece nefesim. Eğer vücudunuzda bazı şeylerin yanlış gittiği teşhisi konulursa, tüm olduğum şey sadece nefesim. Ben sadece nefesimim. Bunu günde 2 ya da 3 defa yapmayı seviyorum. Çünkü bu bana gerçekte kim olduğumu hatırlatıyor. Çünkü bazen şaman olduğumu, yazar olduğumu, baba olduğumu, sevgili olduğumu düşünüyorum. Bunlar yaptığım şeyler ama olduğum şey değiller. Gerçekte kim olduğum tamamen bir gizemdir. O bana bile gizemdir. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Sabahları kalkmayı ve kendime şunu sormayı severim. Bugün ben kimim? Tüm olduğum şey sadece nefesim. Ve sonra Antarktika'ya doğru esen bir rüzgarla biri oluyorum. Pasifik Okyanusu'ndaki adalara doğru esen bir rüzgarla biri oluyorum. Amazonlara doğru esen Meltem'le biri oluyorum. Tanrı'nın nefesiyle biri oluyorum. Ruh ve ben tek oluyoruz. Ve ruh kelimesi nefestir. Mükemmel akıştır. Gezegeni besleyen ruh, dünyaya doğru akan ruhtur. Ben kimim?
ve her bir nefesle kim oluyorum? Bu yüzden akışa girin ve akışta kalın. Şimdi, akışta kalmanız için yapabileceğiniz diğer bir uygulamada affetme uygulamasıdır. Bu, sizi üzen bir şey ya da sizi üzdüğünü hissettiğiniz birini ya da herkesi affetme uygulamasıdır. Çünkü o acıyı tuttuğunuz sürece akışta olamazsınız. Acıyı tuttuğunuz zaman aslında size bir şey olduğuna ya da hiçbir zaman kapanmayacak açık bir yaranız olduğuna inanıyorsunuz. Şimdi kendi kendinizle ya da sizi üzen bir insanla affetmeyi uyguladığınız anda akışa geri dönüyorsunuz. Kendinizi bir kez daha özgürleştiriyorsunuz. Artık 5 yıl ya da 5 gün önce olmuş olan o olayın esiri değilsiniz. Artık eski eşinize kızgın değilsiniz. Artık annenize kızgın değilsiniz. 55 yaşlarında hala annesine ya da babasına kızgın olup bunu içinde tutan birini görmekten daha üzücü bir şey yoktur. Bunu içinizde tuttuğunuz sürece akışta değilsiniz. Akışta değilsiniz. Bu yüzden affetme uygulaması sizi üzdüğünü düşündüğünüz herkesi ve kendinizin böyle zorlu bir yolla ders çıkarmasına izin verdiğiniz için kendinizi affetmekle başlar ve tamamen akışa girmek ve akışta olmak için bu adımı attıktan sonra size yaptıkları şeylerden dolayı onları affetmekle kalmayıp aynı zamanda onlara teşekkür edeceksiniz. Ne kadar korkunç olsa da bu ders için size teşekkür ederim. Evet öğrendim, teşekkür ederim. Elimden geldiğince artık bir daha bu şekilde öğrenmeyeceğim ama yine de teşekkür ederim. Ve böylece artık gerçekten akıştasınız. Artık gelecek yaşantınızda bir daha yeniden doğmaya ve o insanla evlenmeye, hatta bu hayatta bile öyle birini bulmaya ihtiyacınız olmayacak. Çünkü siz artık 20 yıl önce bile yaşadığınız şeyi iyileştirebilirsiniz. Benim gibi kendinize gizemli hale gelirsiniz. Hayata karşı gizemli hale gelirsiniz. O sabah ve her sabah kim olduğunuzu keşfedersiniz. Sadece dün gece bıraktığınız yerdeki siz değilsiniz artık. Artık yeniden yazılmayı bekleyen tamamen yeni bir kitapsınız. Ama bunun akışta yapılması gerekiyor. Hatta özellikle mükemmel akışta, kutsal akışta, evrenin akışında ve ruhun akışında. Bu akış sonsuzlukta ve zamanın başından beri kendi kendine gerçekleşir. Bir vücut ya da canlı bile olmadan önce sadece Tanrı tarafından tasarlandığınız ilk andan beri hayatın akışına girdiniz. Ve bir yaşamdan başka bir yaşama geçerek, vücuttan vücuda geçerek, kimliğinizi değiştirerek, hayatınızı ve adınızı kaybederek, sadece ve sadece yeni bir tane kazanmak için doğdunuz. Ve bu ruhun muhteşem akışının bir parçası olduğunuzu ve olmaya devam edeceğinizi hissettiğinizde artık maceraya başlamış oluyorsunuz. Artık evet, ben buradayım. Bu muhteşem maceraya geliyorum. 10 yaşındayken yaşadığım şeyleri düzeltmek için gelmiyorum. Olağanüstü bir macera yaşamak için buradayım. Bir sonraki dağ hangisi dersiniz? Nerede en çok başarılı olunabilir diye sormazsınız. En çok nerede rahat edeceğim diye sormazsınız. En iyi öğrenmeye nerede sahip olurum ve nerede daha çok katkım olur gibi sorular sormaya başlarsınız. Ama en iyi işi dünyada nerede bulurum diye sormazsınız. Ama şunları sormaya başlarsınız. Dünya için en iyi işi nerede bulabilirim? Nerede değişiklik yapabilirim? Nerede güzellik, iyileşme, gizem ve macera yaratabilirim?
Bu yaşadığımız olağanüstü gerçekliğin manifestosuna ve bu muhteşem ruha nerede katılabilirim? Bunların hepsi akışta gerçekleşir. Ve akış, yani bildiğiniz hayat bir ırmak gibidir. Hayat gerçekten bir ırmak gibidir. Biz yolumuzu hayat ırmağımızın aşağısına doğru çizeriz ve bazen yerin diplerinde gizleniriz ve bir anlığına ortadan kayboluruz ve sonra birden kaynak suyu gibi kayalıklardan ortaya çıkarız ve yine aşağı doğru akarız. Ve böylece ırmakta ortaya çıkan bitkilerle paylaştığımız sular, balıklar, yosunlar gibi farklı hayat formları bizimle beraber yaşamaya başlar. Belki de aşık olduğumuzda başkasıyla sularımız birleşiyor ve bazen de yolları tekrar ayırıyoruz ve kendi akışımıza devam ediyoruz ve bizi eskiden olduğumuz yere götüren yeni kanyonlar keşfediyoruz ve sonunda da yolumuz denizlere çıkıyor. Ama sadece ırmağın akışında olmadığımızı hatırlayın. Biz ırmağın kendisiyiz. Kaynaktan çıkıp kaynağa geri dönerek kendimizi her zaman yenileyen yağmur damlalarıyız. Muhteşem hoca Osho'nun çok sevdiğim bir sözü vardır. Hepimiz duymuşuzdur. Hiçbir zaman aynı ırmaktan 2 defa geçemezsiniz. Evet, aynı ırmağı bir kere daha geçemeyeceğinizi söylüyor. Çünkü siz ırmaksınız. Siz aynı zamanda ırmaktan aşağı doğru akan yağmur damlasısınız. İşte bu evrensel akıştır. Evrensel akış, büyük ölçekte galaksileri ve gezegenleri yaratır. Güneşi doğurur. Bizimki gibi hayatın olduğu mavi yeşil gezegenleri yaratır. Ve bu mükemmel akış insan hayatında gerçekleşmez. Tam tersine evrenin hayatında gerçekleşir. Bu yüzden sizi akışa adım atmaya, akışta kalmaya ve bir nefes egzersizinde daha eşlik etmeye davet ediyorum. Bu sefer uygulamayı yaparken gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Eliniz dizinizde, rahatça oturun. Nefes alın ve nefes verin. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Nefesinizin zirvesinde durun. Nefes vermeye nasıl geçtiğinizi hissedin. Nefes vermenin zirvesinde durun. Nefes almaya nasıl geçtiğinizi hissedin. Tüm olduğum şey sadece nefesim ve nefesiniz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra rüzgarın müthiş akışına katılıyor. Daha sonra Sahra çölünü geçiyor. Sonra kutba doğru, kuzeye doğru esiyor ve okyanusu geçiyor. Tüm olduğum şey sadece nefesim. Hindistan'a doğru doğuya eserken sadece nasıl nefes aldığınızı değil, nefesinizin sizde nasıl nefes aldığını fark edin. Batının rüzgarı ve güneyin rüzgarının, kuzeyin rüzgarı ve doğunun rüzgarının sizinle saflığı, nemi ve güzelliği paylaşmak için nasıl bir araya geldiğini fark edin. Nefesinizin zirvesinde durun.
Nefesinizi tamamen boşaltın ve dip noktada kalın. Bu sefer nefesinizin zirvesinde biraz daha fazla kalın ve sonsuzluğa ve zamansızlığa nasıl adım attığınızı hissedin ve tekrar zamana doğru nefesinizi verin. Ve nefesinizin en dip noktasında durun. Tekrar zamandan önce, zamanın sonundan sonraki sonsuzluğa girin. Ve zaman geri döndünüz. Zamansızlıktan nefesinizin zirvesine çıktınız. Her bir nefesle saniyeler içinde değişiyor zamansızlığa adım atıyorsunuz. Böylelikle doğmadan önce olduğunuz kendinizi buluyorsunuz. Doğmadan önce siz kimdiniz? Bir önceki hayatınızda değil, doğumlar arası kendi saf ışığınızda, ruhunuz mekansızken siz kimdiniz? Bir adınız, bir şekliniz var mıydı? Siz neredeydiniz? Ve nefesinizin dibindeyken, öldükten sonra kim olacaksınız? Zamanınız bittikten sonra, adınız, şekliniz, formunuz olacak mı? Saf ruh, saf ışık, saf nefes olacaksınız. Ve bu uygulama bizi akışların en zenginine, ölümden hayata olan akışa götürecek. Ve hayatın devam eden bir ifade olduğunu, hiçbir şeyin sürmediğini, her şeyin kalıcı olmadığını, bugün açtığını gördüğünüz çiçeğin yarın gideceğini ve onun güzelliğinin bu olduğunu, onun gideceğini ve sizin de şekil değiştireceğinizi anlamanızı sağlayacaktır. Uzun süre var olamayacağımdan dolayı, gençken kim olduğuma bağlanmaya ve yaşlanmamaya çalışmaya gerek olmayacak. Hayır, bu bir keşiftir ve bir gün artık Alberto olmayacak ama ben devam edeceğim. Çünkü adımı değiştirsem bile hayat sonsuzdur. Tarihimi değiştirsem bile, başarılarımı ya da başarısızlıklarımı değiştirsem bile ben devam edeceğim ve her saniyeyi olağanüstü bir şekilde değerli yapan bu ölümle yaşam ve yaşamla ölüm arasındaki akıştır. Ve sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Hindistanlı çok iyi bir azizle ilgili bir hikaye vardır. Bir gün şehir dışına çıkar ve zengin bir tüccarın kapısını çalar. Yiyecek ister. Bu tüccar çok cömerttir. İş adamı Aziz'i evine davet eder ve ona istediği kadar kalmasını söyler ve ona çok iyi yiyecekler verir. Ve Aziz orada birkaç hafta kalır ve artık gitme zamanı gelir. Ve tüccara karşı çok minnettar olduğunu söyler ve tüccarın adı Lala'dır. Ona, Lala, bana karşı o kadar çok kibardın ki şimdi sana cenneti vermek istiyorum. Hadi bana gel, benimle gel ve seni cennete götüreyim, der. Ve Lala der ki, Aziz, biliyorsun, 2 çocuğum var ve onlar ev işlerini üstlenmek için yeterince büyük sayılırlar. 14 ve 16 yaşlarındalar. Ama 5 yıl sonra tekrar gelirsen, ticaret işlerini de devam ettirebilecek hale gelirler ve kendi ailelerini kurmuş olurlar. O zaman seninle cennete gelirim.
Ve Aziz oradan ayrılır. Kırsallara doğru yürür. Ve 5 yıl sonra tüccarın evine geri gelir ve kapıyı çalar. Kapıyı hizmetçi açar. Aziz sorar, Lala burada mı? Ve hizmetçi Aziz'i hatırlar. Ona, içeri gelin, lütfen içeri gelin. Bu eve hoş geldiniz der. Lala, zavallı Lala, kalp krizinden öldü. Siz buradan gittikten 2 yıl sonraydı. Onu çok özledik. Ama şimdi çocuklar büyüdü. İşlere onlar bakıyorlar. Hatta kendi çocukları bile oldu, der. Ve muhtemelen Lala'nın aşık olacağı küçük torununu köpekle ve yavrusuyla oynarken gördü. Aziz köpeğe baktı ve Lala'yı gördü. Ona, Lala, burada ne yapıyorsun dedi. Lala, Aziz'e havlayınca zihinden zihine anlaştılar. Ve Lala, biliyorsun gelmek zorundaydım. Oğlumun bir çocuğu oldu ve şimdi o çok güzel. Torunuma bakmak istedim. Ve şimdi kendi yavrularım var. Bak burada 3 tane küçük yavru, dedi. Ve orada 3 tane yavru Lala'yı emiyorlardı. Ve Aziz dedi ki, hadi Lala, gel, seni cennete götürmeye hazırım. Ve Lala dedi ki, görüyorsun, torunumla ve bu küçük yavrularımla oynayacak hiç kimse yok. Onları ne yapacağım? 5 yıl sonra tekrar gel Aziz. Geri gel ve seninle cennete geleceğim, teşekkür ederim. Aziz güle güle der ve oradan ayrılır. Kırsal alanları gezer ve 5 yıl sonra geri gelir ve kapıyı çalar. Kapıyı hizmetçi açar. Aziz'i hatırlar ve onu içeri davet eder. Aziz der ki, burada duran küçük köpeğe ne oldu? Ve hizmetçi cevaplar. Zavallı köpek çok cesurdu. Bir gün eve hırsızlar geldi ve her şeyi çalmak istediler. Köpek havladı, onları ısırdı, bizi korudu ama hırsızlar onu öldürdüler. Aziz, hayır olamaz, çok korkunç dedi. Daha sonra arkasındaki avlunun işlerine doğru baktı. Orada bir kafes vardı ve o kafesin içinde görkemli bir papağan vardı. Oraya geri bakıp, Lala, burada ne yapıyorsun dedi. Ve papağan dedi ki, evet, anlarsın işte. Evet, hikayenin bize verdiği ders şu ki, Aziz gelip sizi evrensel akışta olmaya davet ettiğinde, onunla birlikte cennete gidin. Lala gibi fazla düşünmeyin, evet deyin. Siz cenneti neyden yaptıysanız, cennet odur. Siz cenneti neyden yaptıysanız, cennet odur. Unutmayın. Bu yüzden nerede olursanız olun, akışta olun. Akışta kalın ve hayatın ve ölümün olduğunu, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, hepimizin geçip gideceğini hatırlayın ve yaşamın geçiciliğinde her anın tadını çıkarın.